Palmira'ya giden yoldayız. Evet, bu gördükleriniz hep yıkılmış. Dün çok yakın bir yerde 13 kişi öldürüldü, 18 kişi yaralı. Bakın, bu tapınağı patlatırken önde görünen kapı kalmış. Sahnenin olduğu yerde durup bayraklarını açıyorlardı. Üstümüzden de Rusların helikopterleri geçiyor. Haberlerde izlemişsinizdir. Bunun içindeki bütün heykelleri tek tek kırıyorlardı. Bu olmuş ve burada ölmüş. Ve devamında ne oluyor biliyor musunuz? Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Şu an yani hiçliğin ortasındayız ya resmen. Kimseler yok. Tek başıma gezdim. Size de az çok göstermek istedim yani Palmira'yı. Beğendiyseniz beni desteklemek için bunları yapabilirsiniz. Görüşürüz. Evet, Nevi Basman Otel'de de kahvaltım bu şekilde. Nohut, yine nohut, zeytin peynir, maydanoz, nane ve ekmek ve çay. Evet arkadaşlar, günaydın. Şu an Humus'tayız. Buradan Palmira'ya gidiyoruz. Çölün ortasına. Hadi bakalım. Bayağı soğuk ya. Benzin istasyonlarında benzin kalmadığı için bu şekilde yoldan bulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz 20 litresini 90 bine satıyorlar yani. Gelirken bayağı zorlandık. Öncelikle benzin yok. Petrol istasyonlarında yol üstünde kara borsa daha pahalı bir benzin bulduk. 16 litresine 90 bin ödedik. İnşallah yeter şu an, bakalım. Şu an Palmira'ya doğru gidiyoruz. Bakın, ağaçlar çiçek açmış. Bunlar badem ağacıymış. Bu taraflar galiba daha sıcak olduğu için buraya bahar daha erken gelmiş. Bakın, hep çiçekler açmış yani burada. Humus'tan Palmira 160 kilometre ve özel bir izinle gidebiliyorsunuz. Askeriyeden özel bir izin aldık şu an. Onunla beraber Palmira'ya gidiyoruz. Burası da gidiş geliş tehlikeli bir yol. Normalde araçta bizimle beraber bir Suriyeli askerin olması gerekiyordu bize eskort etmesi için. Ama neden bilmiyorum, son gece vazgeçti. Dün de Palmira'ya yakın bir bölgede IŞİD'in saldırısı oldu. 13 kişi öldürüldü, 18 kişi de yaralı. Onunla mı alakalı bilmiyorum. Palmira'ya giden yol bu. Bir buçuk saat daha yolumuz var. Gittikçe çölleşmeye başlıyor, bakın etraf. Bayağı kuraklaştı şu an. Ve hava ısınmaya başladı. Gördüğünüz gibi çadırlarda yaşayan bedeviler var burada. Burada hayvanlarını otlatıyorlar. Buranın koyunu ünlüymüş bayağı. Ve burası da tam olarak bir çöl değil. Yani yarı çöl, çok kurak bir ortam. Ama bayağı üstünde yeşillik var yani. Ondan dolayı insanlar burada koyunlarını otlatabiliyorlar. Sağlı sollu bu şekilde, yani böyle kum tepeleri yok yani burada. En kurak hali bu. Şu karşıda gördükleriniz ise bedeviler işte. Çadırları var. Hayvanları orada. Bu şekilde göçebe olarak yaşıyorlar. Şu an bulunduğumuz yer burası. Bakın, Türkiye burada, Suriye. Şurası Irak sınırı. Ve bu yol Bağdat'a gidiyor bu şekilde. Bizim gideceğimiz yer Palmira ise burası. Etrafımızda bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu an Palmira'ya giden yoldayız. Gördüğünüz gibi arkamda Irak, Palmira hepsi yazıyor. Şu an yani Suriye çölünün ortasındayız diyebilirim. Bakın, etrafta hiçbir şey yok. Sol tarafa giderseniz, yani şu yoldan Palmira'ya, biz oraya gideceğiz. Sağa giderseniz Irak, Bağdat'a kadar gidebiliyorsunuz. Evet, bu arada tişört giymeye başladım, fark ettiyseniz. Hava bayağı ısındı.
Burada da bir tane araba patlamış herhalde ama şimdi Palmira'ya yolculuğumuza devam ediyoruz. Eskiden burada 30-35 bin insan yaşıyormuş. Şu an sayıları 5.000'e düşmüş. Şu an Palmira'ya geliyoruz. Sağ tarafımızda kalan yer şurası. Evet arkadaşlar, burası Palmira'nın turizm merkeziymiş. Ama tabii ki şu an kullanılamıyor. Kocaman Palmira'da yine tek başımayım. Bakın dün bir kum fırtınası olmuş. Şanslıyız, bugün yok galiba. Bu şekilde her yer kum oluyormuş. Evet. Karşınızda gördüğünüz Palmira Antik Kenti. Şu tepede bir kale var. Şurada. Ve Palmira. Şimdi çölün ortasına niye böyle kocaman bir yer kurmuşlar? Bir de bu Roma döneminde. Burası İpek yolunun geçtiği yermiş. İpek yolu, baharat yolu ve buranın kurulum zamanı 2000 sene önce Roma zamanını düşünün. Bütün Asya'dan gelen ürünler buradan geçiyor. Ardından Roma'ya kadar bütün yol devam ediyor. İnanılmaz büyük tapınaklar ve şehirler kurmuşlar burada. Günümüze kalanlar ise bunlar. Halit Asad, kendisi arkeolog. Onun son kitabıymış bu. Kendisi IŞİD'in işgali zamanında onlara yardım etmediği için, yani buradaki önemli yerleri göstermediği için, işbirliği yapmadığı için öldürülmüş burada. 2015 yılında öldürülmüş. IŞİD buraya 2 defa girmiş. Birinde 11 ay kalmış, birinde 3 ay kalmış. O dönem içinde Halit Esad'ı öldürüyorlar. Şu an burada çay ısmarlıyorlar bana. IŞİD'den önce burası bu şekildeymiş. Şu an olduğum yer burası benim. Şu tapınak yıkılmış. Bakın şu gördüğünüz. İsmi Baal Shamin tapınağı. Ve burada gördüğünüz bir tapınak da var. O da yıkılmış. Şu an şu ikisi yok yani. Ve bu dediğim 7 sene önce oluyor, 2015'te. Ve ayrıca müzedeki bütün bu gördüğünüz şekildeki heykellerin hepsini yok etmişler. Bunların hiçbiri yok şu an yani. Hepsini kırmışlar. Bu tapınakla şu tapınağın yakından görünüşü de bu şekilde, bakın. Yıkılan birisi bu. Diğeri de bu yıkılan. Evet, bu gördükleriniz hep yıkılmış. Bu mesela tapınak. Burada bir mezar varmış. Burası da yıkılmış. Baal Shamin tapınağı. Bu da bir kapı. Zafer kapısı gibi. Bu da yıkılmış. Bu gördüğünüzde yıkılmış yine. Evet, Palmira 2015 yılında, yani 7 sene önce IŞİD tarafından ele geçiriliyor. Ve 2000 yıllık tarihi eserler patlatılmış, yok edilmiş. Karşıda gördüğünüz bir tapınak, 2000 yıllık. Eski hallerini de koyacağım bunların. Sadece kapısı kalmış. Gördüğünüz gibi
Çok fazla zarar vermeye çalışmışlar. Bu arada hala da IŞİD bu civarda. Dün çok yakın bir yerde 13 kişi öldürüldü, 18 kişi yaralı. İnternetten attığınız zaman çıkabiliyor. Daha dün yani. Onun için hala tamamen güvenli bir yer değil. Ve şu an Palmira'da, Suriye çölünün ortasında tek başıma bir gezgin olarak geziyorum. Ve beraber geziyoruz arkadaşlar. Evet, buranın arkadan görünüşü eskiden bu şekilde. Yani tapınağın etrafı komple ayaktaymış. Şu an sadece şu önde görünen kapı kalmış. Bakın, bu tapınağı patlatırken oradan çıkan parçalar, kocaman taşlar, mesela birisi buraya çarpıyor ve bunu oynatıyor. Yandakine de çarpmış. Bakın, çarpma yeri burası. Ve bu şekilde bunu yukarıdan aşağı düşürmüş komple. 1, 2, 3 tane tepesi de düşmüş. Normalde hepsi bu şekilde diziliymiş. Ayrıca üstünde de bu şekilde bir sıra varmış. Onlar da yıkılmış. Baal diye yazılıyor. Bel diye okunuyor. Bu tapınağın ismi. Yani 7 sene önce bu yapı buradaydı. Şimdi üstüne çıkmaya çalışalım bakalım. İşte bombalar koyarak burayı patlatıyorlar. Sadece kapısı sağlam kalmış, enteresan bir şekilde. Yani bakın, buradan fırlayan taşlar, şu gördüğünüz az önce yıkılan yer dediğim yer, şu ikisi. Oradan fırlayıp onu yıkıyor. Kocaman taşlar ya. İşte 2000 sene önce Roma döneminde dünyanın en önemli yerlerinden biri olan yer şu an bu halde. Suriye çölünün ortasında terk edilmiş. Burası neredeyse Roma ile kafa tutuyormuş bir ara. Buradaki kralı öldürtmüşler, İsyan etmesin diye. Çünkü çok önemli bir ticaret kaynağı burası. Zaten Suriye'nin tamamı yani bu İpek yoluyla vesaire gelişiyor. Ardından Asya ile olan alışveriş gemilere dönünce, Osmanlı tarafından bu İpek yolu, baharat yolu kapatılınca işler değişiyor. Irak ve Şam'a sahip olmak istiyorsanız burası önemli bir geçit. 2015 yılında buraya gelmişler ve bu tapınakları yok etmişler. Bu civarda şu an Rus askerleri de varmış. Buranın korumasını Suriye ve Rusya yapıyor. Evet tabi, ama buranın hepsinin 2015'te yıkıldığını düşünmeyin tabi. 2000 yıl, hatta daha da eskilere gidiyor. Önce yapılmış, ardından terk edilmiş bir yer olarak düşünün burayı. Günümüzde kalanlar var, kalmayanlar var. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda da burası Osmanlı'ya aitken Fransızlar buraya saldırıyor ve buradaki demirden yapılan çok malzeme varmış. Onları kurşun yapmak için alıp buradan götürüp eritmişler, yani kullanmışlar. Yani 100 sene önce doğmuş, 1000 sene önce doğmuş, 1500 sene önce doğmuş.
Her periyotta burası bir saldırıya uğramış. Evet, tapınağın kapısı. Önden görünüşü bu şekilde. Gerçekten bayağı yüksek ama. Şöyle yanına gidebilirsem. Evet. Bakın üzümler vesaire. Hepsi tek tek işlenmiş zamanında. İşte benim boyum 1.91. Oradan hesaplayın. Evet, bu gördüğünüz Baal ya da Bel tanrıların tanrısı olarak geçiyor. Ve bu etraftaki gördüğünüz pencerelerde de farklı tanrılar varmış. Tabi 2000 sene önceki pagan tanrıları bunlar. Roma döneminde mesela. Öncesinde tabi Helenik dönemlerde de mesela böyle tanrılar var. Farklı farklı. Zamanında insanlar buraya gelip bu gördüğünüz Baal tapınağın etrafında şu sütunların arasında komple dönüyorlarmış. Ardından buraya gelip adaklarını sunuyorlarmış. Buraya geliyorlar. Burada meyvelerini vesaire yemeklerini bırakıyorlar. Adaklarını. İçeride bir kurban kesme olayı varmış. Ve bunun etrafında yürürken de çıplak yürüyorlarmış. O dönemki inancın gerekliliği üzere. Yani çıplak yürüyünce arındıklarını düşünüyorlar. Burası çok önemli bir tapınak yani onlar için. Tabi bahsettiğim 2000 sene önce. Evet, burası da tapınakta kurban edilecek hayvanların girdiği kapıymış. Buradan hayvanlar giriyor. Ardından yukarı çıkartılıp kesiliyor ya da kanı akıtılıyormuş. Kanını toplayıp çeşitli ayinler yapıyorlarmış o dönemlerde. Evet, buralarda da farklı tanrıları ifade eden heykeller varmış. Şunların her birinde tanrıların penceresi. Yani tanrıların tanrısı var. Baal. Ve diğer tanrılar da etrafında. Evet, buralarda turizm ofisiydi vesaire yani. Bakın şurada kartpostalları koydukları yeri görüyorum. Aynen aynı bu şekilde. Burada da kartpostallar varmış. Geriye kalan kısmı ise bu. Evet, şu an tepeye tırmanıyoruz. Be careful here. It is wooden stairs. And also be careful here. There is no stairs. Oh. Let me have your hand if you want. Here or here? Here is better, I think. Good. Oh. The foot of the gate. This is where the Evet, şuradan aşağı bakın bakalım.
Gördüğünüz palmiyelerin hepsi hurma ağaçları. Yani aslında buralarda verimli topraklar. Burada da şehri görebilirsiniz, yeni şehri. Tabi burası daha turistikken 40.000 civarı insan yaşıyormuş burada. Şu gördüğünüz alanda. Şu an 5.000 civarı insan kalmış. Şu an Palmira'nın tepesindeyiz. Olmaz. Evet, tepesine çıktığımız yerde burası. Evet, şimdi şehrin içine doğru gidiyoruz. Bakın burada bir tane heykel kalmış. Aslında bakın bu çıkıntıların hepsinin üzerinde heykel var. Bu şekilde tapınağa doğru giden yol burası. Normalde burada bu şekilde bir ark varmış. Zafer takı da diyebiliriz. Zafer geçidi vesaire. Burası da 2015 yılında yine IŞİD tarafından yıkılmış. Bakın bu şekilde bu yolu bağlıyor. Buradan da tapınağa giden yol. Burada da bir dönemeç yapmışlar. Bu birincisiymiş şu şekilde. Burası da ikincisi. Bunların hepsini 7 sene önce yıkmışlar. Evet, bu yoldan geliyorsunuz ve Zafer Arkı tam buradaymış. Burası IŞİD tarafından patlatılmış. Zafer anıtlarında taklarında zeytin dalı koyuyorlarmış. Öyle bir sembolizm varmış. Zeytin dalı zaferi temsil ediyormuş. Yani şu gördükleriniz zeytin dalı. Ya bunlar ya bunlar. Hangisi zeytine benziyor? Burası da hamam. Kralların hamamı tabii ki, burası özel. Şimdi su nereden geliyor buraya diyorsanız da ileride bir kaynak varmış. Oraya da gideceğiz. O kaynaktan buraya su çekiyorlarmış. Zaten su olmadan insanın yaşaması imkansız. Evet, bu kanalın altından komple su geçiyormuş. Bu şekilde bütün şehre gidiyor. İleriden suyu bu şekilde getiriyorlarmış. Şu gördüğünüz kocaman taşlara bakın. Bunların hepsi iç içe giriyor. Ve bu şekilde kilometrelerce bu taşların içinden gidiyormuş. Üstümüzden de Rusların helikopterleri geçiyor. Evet, Palmira şehrine devam ediyoruz. Evet, burası da tiyatro. Evet, şu an tiyatrodayız. Şu gördüğünüz karşıdaki yeri de IŞİD 2015 yılında yıkmış. Yani bu tiyatro daha önceden burası da varmış yani. Evet, Rus helikopterleri geçti. Devam edelim.
Karşıda gördüğünüz yerde 2015 yılında IŞİD yıkıyor. Ve burada da bir fotoğraflarını ben hatırlıyorum. Bu sahnenin olduğu yerde durup bayraklarını açıyorlardı. Onu da bulursam koyarım buraya. Etrafında da pazar varmış buranın. Tiyatrodan çıkan insanlar şu dükkanlarda alışveriş yapıyorlarmış eskiden. 2015'te yıkılan yer yakından bu şekilde. Bakın eskiden burada askerler duruyormuş ayakta. Şurada mesela şöyle. Oralar yıkılmış. Buralar yıkılmış. Şu tepede şu aralarda heykeller varmış. Onları yıkmışlar. Tiyatronun son hali bu şekilde. Evet, burası da Agora. Toplantıların yapıldığı, etrafında yine pazarların kurulduğu, yani insanların yaşadığı, kararların alındığı yer burası. Zamanının dünyanın en büyük ticaret merkezi diyebilirsiniz buraya. Burası tam Asya'dan gelen baharat ve İpek yolunun üzeri. Buradan geçmeden Avrupa'ya gidemiyormuşsunuz zamanında. Burada da finans üzerine bir anlaşma yazılıymış. Grek alfabesi ile eski alfabe yan yana. Bu orijinal değilmiş. Orijinali Almanya'da. Zamanında götürmüşler. Bazı şeyleri de diyorsunuz işte. İyi ki götürmüşler yani. Kalsa burada yok olacaktı. Evet, burası da yıkılmış. Burası da gördüğünüz sütunlar dörtlü dörtlü burada duruyormuş. Tabi sonradan restore edilenleri de var, gerçek olanları da var. Buranın da fotoğrafını koyarım. Öncesi sonrasını görürsünüz. Burası da şu gördüğünüz yol ile inanılmaz uzun yol bu arada ya. Baksanıza. Hem böyle gidiyor, hem böyle gidiyor. Sağlı sollu kocaman sütunlar binlerce. Ve şu yol varmış. İkisinin kesiştiği yer, yani burası şehrin merkezi olarak geçiyormuş. Onun için burası önemli bir yer. Evet, bakın gördüğünüz şu sütunlar şöyle küçük küçük Lego gibi üst üste geçmeli. Ama burada gördüğünüz granitler ise şunlar tek parça ve bunlar ta Mısır'dan gelmiş bu dönem. Evet arkadaşlar, Suriye çölünün ortasında bulunan Palmira'yı beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Şu an yani hiçliğin ortasındayız ya resmen. Kimseler yok. Tek başıma gezdim. Size de az çok göstermek istedim yani Palmira'yı. Beğendiyseniz beni desteklemek için bunları yapabilirsiniz.
Görüşürüz. Baal. Mesela Hannibal diyoruz ya. O kelimenin içinde geçen Baal, Tanrı anlamına geliyor yani. Babil dönemine kadar giden bir Tanrı ismi Baal. Kur'an'da da geçiyor. Arkadaşlar, hemen ilerisi şurası Palmir. Ve şuraya bakın. Su varsa hayat vardır. Burası komple bu aşağıdan 2 kilometre gidiyormuş. İnanılmaz ya, böyle bir su hiç beklemiyordum yani. Evet, 2008'de rehberinin başına şöyle bir olay gelmiş. Buranın yan tarafı da Palmyra Otel. Şu an tam gösteremiyorum. Bir askeri merkez olarak kullanıyorlar orayı. Danimarka'dan gelen 15 kişilik bir grup varmış. 2 haftalık gelmiş ya buraya ve bu otelde kalıyorlarmış. 2008 yılı. Karı koca. Kocası sarhoş olmuş. Sabah ben işte buraya girmek istiyorum falan, yüzmek istiyorum demiş. Gelmiş atlamış buraya, tabii sarhoş olduğu için boğulmuş ve burada ölmüş. Gerçekten ölüyor. Ve devamında ne oluyor biliyor musunuz? Eşi ben parayı ödedim diyor. Ben turu tamamlayacağım diyor. 13 gün daha turu devam ettiriyor ve turu tamamlayıp ardından kocasının ölüsüyle beraber Danimarka'ya dönüyorlar. Gördüğünüz gibi su ta nerelere gidiyor bakın. Mağara. Ve burası da su tanrısı için bir altarmış o dönem. Şimdi suya da dokunalım yani. Ulan çölün ortasında böyle su hiç beklemiyordum ya. Gayet şey ya. Buz gibi değil, ılık böyle yani. Evet, burası da müze. Tamamen yıkılmış. Haberlerde izlemişsinizdir. Bunun içindeki bütün heykelleri tek tek kırıyorlardı. Kalan sahaları da Şam'a götürmüşler. Şu an burası bomboş. Evet, tekrar benzin aramaya çıktık. Neredeyse Palmyra'nın dışına bir 15-20 dakika daha da ileri gittik. Benzin istasyonlarında yine benzin yok. Şimdi Suriye'deki benzin durumunu şöyle özetleyebilirim. Kuzey-doğu bölgesinde petrol yatakları var. Bu bölgeyi şu an Amerika kontrol ediyor ve Suriye'ye geri petrol satan yine buralar. Bundan dolayı da devamlı bir petrol akışı olmadığı için şu an Suriye'de büyük bir petrol krizi var. Evet, şu an geri dönüş yoluna geçtik. Bakın buradan Irak'ta 230 kilometre, Damaskus'ta 230 kilometre. Tam ortası ama çaprazlama Palmyra'dan Şam'a gidemiyoruz. O yol tehlikeliymiş. Onun için Humus'a gidiyoruz. Oradan aşağı doğru, Humus'tan Şam'a doğru ineceğiz. Evet, bu da öğlen yolduğumuz. Bayağı kaliteli ya. Ne ararsan var. Şimdi Humus'a doğru gidiyoruz. Ardından Damaskus.